Bugün seni arı olarak karşılıyorum. Peki ben bu arıyla ne yapabilirim? Tabii ki canlıları sokabilirim. Hemen moddan bahsediyorum, merak etme, sakinleş. Şimdi envanterimize giriyoruz. Bilezik sayesinde de dönüşme özelliğine kavuşuyoruz. Ama unutulmasın, bileziğin belli bir dayanıklılığı var. Benim öldürmem gereken canlılar da var. Çünkü hepsini belli bir komutta buraya çıkaramıyoruz. Modun sunduğu o kadar geniş bir kapsam var ki maalesef bunları tek tek yok etmen gerekiyor. Mesela ben domuz olmak istiyorsam domuzu öldürmem lazım. Bu arada eğer domuza sadece bir damage vurup da ateşte falan yandıysa kabul olmuyor. İlla ki senin sonuna kadar onu kesmen lazım. Sonra domuzun buraya geliyor. Domuz geldikten sonra eğer zahmetli bir şekilde bunları benim gibi toplayabildiysen bunların gerçekten çok iyi nimetlerinden yararlanabiliyoruz. Mesela ben Iron Golem aldığımda Iron Golem'in tüm canlarına elim dahi gözüküyor ve çok fazla da hasar verebilirim. Bu tamamen mümkün ve üzerine istersen Minecraft'ta dönüşebildiğim için zırhta giyebiliyorum. Tabii ki bizim kestiğimiz canlılar arasında küçük olabilecek, orta boylu olabilecek ya da büyüme evresinde olan bir canlı olabilir. O şekilde kestiysem bu da envanterime geliyor ve bu sayede ona da dönüşebiliyorum. Gerçekten minicik bir kalbim ve yanında da ufak bir zırhım var. Mesela koyun oldum diyelim. Koyun olduğumda da benim çimen yiyebilme yeteneğine sahip olmam ve bununla beraber açlığımı da doyurabilirim. Veya koyun renkli bir şekilde kesildiyse burada kahverengi yünlü veya siyah yünlü olanı görebiliriz. Ben kendime dönmek istersem de zaten en başındaki bu Steve skin'ine basmam lazım. Bastığımda artık normal ben haline geliyorum. Şunu söyleyeyim bu arada, eğer bu bileziği kaybedersem, ben birkaç kere yaşadım çünkü, ya da diyelim envanterinden düştü, yandı falan filan, onları tekrar toplaman lazım. Bu gerçekten çok sinir bozucu ancak biraz daha mantıklı da olabilir açıkçası. Biraz daha mantıklı. Bu arada yapımdan da şöyle bir bahsedelim istersen. Burada gördüğün gibi ruh toprağını ve modun eklemiş olduğu ruh camını kullanmamız lazım. Ancak bunu yapmak için de geliyoruz, oyunumuzdaki ruh kumunu alıyoruz ve fırına gidiyoruz. Fırındaysa bunu pişiriyoruz. Bu kadar. Toprağına ihtiyacımız oluyor. Bu camı ürettik ama buradaki ruh kumu değil. Tamamen ruh toprağı kullanman lazım yan taraflara. Bu şekilde bunu yapabiliyoruz aslında bileziğimizi. Kırılmasına izin vermezsek tamir de edebiliyoruz. Ancak kırıldığında da bunu yapman lazım. Zaten tamir etmeyi ve kurulumu sonradan göstereceğim. O yüzden sonuna kadar izlemen lazım. Ama o kadar da fazla çıt kırıldım değil yani. Hemen kırılmıyor. İstediğin kadar neredeyse dönüşebiliyorsun. Patlatmaktan bahsettim. Evet, bu doğru. Eğer shift'e basarsan bu işlemi gerçekleştirebilir. Neyse, ben denemeyeyim en azından da. Sonra boş boş bir yeri kaybetmeyelim. 2 tane video çektim bundan önce aynı video için. Suyun altında bir boğulmuş gebertti beni. Sonra burayı bulmak için uğraştım. O yüzden uğraşmak istemiyorum açıkçası tekrardan. Şimdi başka ne var? Mesela aksolot ben burada buldum diyelim. Böyle rengarenk. Bu arada aksolotun şöyle bir özelliği var. Bu nefes alabiliyor. Suyun altına girdiğimizde istediğimiz kadar nefes alabiliyoruz ve bu şekilde eğer balık olursak da mesela bu da geçerli. Zombi olursam bu arada yanmaya başlarım. Gerçekten biraz daha tehlikeli ve risk almak istiyorsam bunu deneyeceğim. Benim kafamda kask var. Yani yanmam gereken bir durum yok. Ama çıkartırsak işler değişir tabii ki. Çünkü biz bir zombiyiz aslında. Tekrar ben bir takayım da. Devam edelim. Mesela lama olabilirim. Ve işte o olmazsa özellik tükürük atma özelliğimiz var ve bu sınırsız. Bu arada kedi de bana yardımcı olsa güzel olur da boş boş yatıyor, bakmayın. İskelet olabilirim. Tabii ki yine güneşte yanarım ancak güneşte yanmam zaten engellenmişti biliyoruz. Ok atmam lazım değil mi? Heh, tamam. Yayla istediğim kadar ok atabiliyorum. Yani illaki okumun olmasına gerek yok. Oyunun biraz kastı, bilmiyorum. Çöktü zannettim böyle de. Devam edersek zombi at. Slime istersek minicik bir şey olabiliyorum. Eğer bunun orta boylu bir haline dönüşseydim hemen seçiyorum mesela. Büyük halini seçtim. Daha fazla canım olabilirdi. Sevdiğimi söyleyebilirim. Bu arada sen de tabii ki yorumlarda bu modu puanlayabilir, beğenmeye ve abone olmaya yardımcı olabilirsin. Ve benim motive olabilmem için en azından bu videoya şöyle bir 50 like olsa. Şimdi kardan adama geçelim. Kardan adam sayesinde istediğimiz kadar yürüdüğümüz her yeri kar yapabiliyoruz. Bu gerçekten benim küçüklüğümdeki Minecraft'ta her yerde kar yağmıyor ya. Hayalimdi yani her tarafa bundan böyle koyup her tarafı kar yapmak ama kar yaptığımız yerlere de zaten kar yağmıyor. O yüzden çok da gerek yok açıkçası. İstersen villager olabilirim. Villager olduğum zaman da bu arada bak hemen yağmur yağmaya başladı. Şunu söyleyeyim. Ben bir kardan adam olduğum için yağmur altında eriyebildiğim, istersen bir kedi olabilirim. Zaten bu benim evdeki kedime benziyor. Yani simsiyah. Şu şekilde göstereyim istersen sana. Ama arada bir de yaramaz yani, yapacak bir şey yok. İstersen blaze olup ateş topu da atabilirim. Mesela aldım böyle elime fireball'u ve sinir olduğunuz birisi varsa buna dönüşüp yapabilirsiniz bu arada. Bilmiyorum, şu anda sunucularda muhtemelen çalışmayacak. Çünkü çok fazla gereksinim istediği için şunu göstermek istiyorum. Hazır acıkmışken hemen bir koyun olalım mesela. Hemen gidek şuradan bir çimen yiyelim. Evet, gördüğün gibi çimeni yediğim anda benim açlığımı etki etmiş oldu. Hatta tekrardan şöyle bir gösterebilirsem göstereyim. Bu şekilde hemen zaten bunu geçirebiliyorum. Ancak çok kısa süren bir açlık. Yani şöyle söyleyeyim, çürük et gibi bir şey. Oyuna bu arada deve falan gelmiş. Deve olduğumuzda şu anda muhtemelen bunun bir özelliği olmadığı için burada da bir şey göremiyorum. Ancak tüccar alabilirim böyle. Tüccarla gezebiliyorum böyle. Şu anda tasma masma falan beklerdim ama eklememişler. Tamir etme olayından da ufacık bahsedeyim. Zaten şu anda biz bayağıdır bunu kullanıyoruz, bu bileziği. Hatta şöyle baktığımızda gerçekten fazla bir dayanıklılığa sahip olduğu belli oluyor. Az önce bahsettiğimiz yapımında kullandığımız ya bir ruh toprağı üzerinde duracağız ya da ruh camının üstünde duracağız. Yani modun eklediği bir ruh camının üstünde olmamız lazım. Bu şekilde canı yavaş yavaş doldurulacak bu bileziğin ve tekrardan kullanabileceğiz. Eğer istersen bu camı sadece yapmak için de kullanmayabilirsin ya da can doldurmak için de kullanmayabilirsin. Evini bu şekilde de yapmak istiyor olabilirsen eğer, böyle gerçekten güzel tasarıma sahip olan camlardan Creeper'da göstereyim bir zahmet artık yani. Şu şekilde eğildiğimizde patlayabiliyoruz. Bu arada patlamayı durdurabiliyoruz. Mesela böyle yarısında da kesip
kesersek patlama iptal oluyor. İptal oluyor. Eklentiyi kurmak için dünyadan çıkman lazım ve hangi dünyayı kurduysan o şekilde düzenleme işlemi yapman lazım. Buradaki kalem simgesi zaten gözüküyor. Geldim, buradan ilk başta yapmam gereken şey, en önemlilerinden bir tanesi denemelerin hepsini, buradakileri sadece açmak. Yani illaki hepsini açmana gerek yok bu mod için en azından. Buradakiler yani tatil oluşturucu bir özel biyom ve yaklaşıcı üretici özelliği ve beta API'ler. Sonrasında da Education Edition isteğe bağlı kalmış bir özellik. Sonra niye uçmadım falan filan olmasın. Bu arada tabii ki eklentiyi açmamız lazım. Şu anda etkin kısmında zaten gözüküyor. Ancak uyarı bile olsa bu uyarıya şu anda pek fazla aldırma, zaten çalışıyor. İlk başta kaynaktan açıyoruz. Sonrasında davranıştan da açmamız lazım. Şimdi ise bu mod hakkında ne düşündüğünü şu anda yoruma yazmanı istiyorum. Ve tabii ki beğenmeyi ve abone olmayı umarım yapmışsındır. Gerçekten mutlu edersin beni. Zaten hedefimize umarım ulaşmışızdır diye düşünüyorum. Yardım edersin bir zahmet.